Selam dostum. Ben Hayki. Rapçiyim. İstanbul doğumluyum. Burada doğdum ve hala burada yaşıyorum. Hello, my name is Kerry Blue. I am a singer-songwriter, rapper living here in New York City. I've been here for about 8 years. Rap müziği diğer müzik türlerinden ayıran özellikler bana göre çok gerçekçi olması. Etrafındaki kültürle etkileşim içine girebilmesi bence. Hani rap'i nerede işlersen işle, bir şekilde içinde var olduğu sokağı, içinde var olduğu şehri, içinde var olduğu yaşamı da kucaklayıp içine alıyor. Benim kalbimi çalan yanı bence ritmiydi yani. Ritmiydi ve sözlerdeki o akıştı. Ve çok fazla kelime oyunu var yani. Çok fazla oyun var. Lego gibi dostum. At its core, rap is poetry, you know, set to music. Of course, it has to rhyme, but I think deeper than that, it's the voice of my generation. It's a way that we have been able to break through, you know, the wall that separates our communities from the rest of the world. I think the makings of it and the creation of it was the same as jazz or rock and roll, but I think at its core, it's just our stories, you know, and nobody can take that away from us. It's unique to us, you know. Rap yapmaya sanırım 14 yaşındaydım. 14-15 yaşlarında ufak tefek ritimlerin üzerine kasetlere kayıtlar almaya başladım. O dönemlerde teypler vardı, kasetler vardı. Çift kaset çalar ya da dışarıdan ritim alıp record yapıp onun üzerine bir şeyler söylüyorduk. Kardeşlerle birlikte freestyle yapıyorduk. Bakırköy'de, istasyonda, karuselde, Kadıköy'de, partilerde. Etkilendiğim isimler çok fazla. Yani Tupac, B.I.G., Big L, Cypher Seal, Nate Dogg, Snoop Dogg, Dr. Dre, N.W.A. çok sayarım. Türkiye'den yeraltı operasyonuyla toplama albümle bir şeyleri duyduk. Fuat abiden etkilenmişimdir. Fuat abi bana flow'u öğretmiştir mesela. I wrote a rap when I was in high school and it went really badly. I was performing at this church youth event and I was supposed to rap about popsicles and I got booed off stage. It was horrible. And then when I got into college, a friend of mine named Alex Feimster, he showed me this guy named Reed Dollaz, and he's from Philadelphia, and he was this battle rapper. And I just saw the way people like reacted to him. I saw the way people like just hung on every single word that he would say. I guess early influences would definitely be Lil Wayne, Drake, and then a lot of people from like soul, like John Legend and Anita Baker. I think they really influenced the music that I've started to create. Lakabımı kendim seçtim. Çünkü dediğim gibi çok küçüktüm, gençtim, isyan etmek istiyordum, haykırmak istiyordum, söylemek isteyeceğim şeyler vardı ve adımı Haykırış koydum dostum. Haykırış, a.k.a. lanet olasılık. Yani olasılıkların en laneti olarak kendimi tanımladım. Bu şekilde seçtim adımı. Dediğim gibi Haykırış. Daha sonra sokakta bu yani çevrem tarafından bana Haykırış diyemeyecekleri için, uzun geldiği için Hayki demeye başladılar. Hayki, bro, Hayki, bro demeye başladılar. Ve adım Hayki kaldı. Sonra yaptığım işlerden sonra dinleyiciler beni tanıyıp bu Hayki'yi kendileri açtılar harflerini. Hızlı, akıcı, yaratıcı, kusursuz, inanılmaz. So there's this show called Avatar: The Last Airbender, and in this show there are 4 different nations and each one of them can control a different element: water, fire, earth, or air. And every generation there is one person who can control all the elements. And in this particular generation, his name was Aang and he was an airbender. And he was trying to learn earth bending. And so me, Kerry, I'm a Leo. I was born in the summer. So my element is fire. I'm a very fiery person. I'm a very like, you know, I don't think before I do a lot of things. I just go with passion. And I thought to myself, in order for me to really master the person that I am, I need to be cooler, right? I need to master water and be able to flow and think and be more calculated. So I came up with Kerry Blue because Kerry represents the fire or the red, and blue is the water or the coolness that I need to be a whole person.
Ben tamamen yaşadığım şeylerden besleniyorum, gördüğüm şeylerden besleniyorum. Sokaktan besleniyorum, insanlardan besleniyorum. Ben kendimi böyle tanımlayabilirim ve evet dürüstüm. Fakat artık ülkemizde her şeyi söyleyemiyoruz demek bile biraz zor oldu. Öyle bir baskı var memlekette son dönemlerde. Belki eskisi kadar protest değilim, belki eskisi kadar bu tür işlerle uğraşmak istemiyorum, bilmiyorum. Kendimi eleştirdiğim yanlar da oluyor. Ama çok yorulduğum anlar da oldu bu konular yüzünden. Dürüst bir MC olmaya çalışıyorum dostum. Hissettiğim her şeyi söylemek istiyorum. Gördüğüm her şeyi anlatmak istiyorum. Böyle biriyim. My attitude in certain songs or individual songs reflects where I am at that place in my life, you know? So it's not one constant attitude. I think one thing that I try to express is goodness for people and, you know, having fun and doing what you love. But I can't say that it's just one particular attitude when it comes to music. And, you know, I think that helps me say the things that I want to say. It helps me be able to express the points that I have and, you know, the stories that I've seen. And I think, you know, I am able to freely communicate how I feel about my experiences and the things that I've gone through. Şarkı sözlerinden dolayı tutuklanmadım. Hukuki bir işlem görmedim. Ama sosyal medya paylaşımlarımdan ya da söylediklerimden ötürü bir takım yaptırımlar gördüm, içeride yattım. Mahkemeye çıktım. Zarar gördüm, maddi, manevi, psikolojik. Türkiye'de evet söylediklerimden dolayı yasal işlem gören, hapse giren, rap yaparken anlattıklarından dolayı hapse giren MC'ler var. Ben de yaptığım raplerden ötürü en azından yasal ya da hukuki bir sıkıntı çekmesem de TV'lerde, gazetelerde ya da sosyal medyada çeşitli linçler yedim. Böyle şeyler oluyor. Eğer sizi tutuklayamıyorlarsa psikolojinizi bozmaya çalışıyorlar. I've never been arrested. I think after a certain point, because certain laws were passed that protected what you can say on albums, that's not like a problem. But earlier in the history of rap, yeah, that was a huge problem. I don't personally know anybody though who's been, you know, arrested for what they say. Dostum, rap müzik yapanlar Türkiye'de çok para kazanmıyor çünkü Türkiye Spotify dünya genellemesi, kur genellemesi sırasında son 3 ülkeden biri. 4. ülke ya da en fazla yani. O yüzden tek gelir kaynağımız da dijital ortam, Spotify ve konserler olduğu için çok fazla dijitalden gelir elde edemiyoruz açıkçası. Onun dışında konserler var. Konserlerden bir şey kazanıyoruz. Ama başından beri zaten bu işi para için yapmıyorduk. Benim için hala öyle. Benim için hala burada, hala tutku. Ama kazanıyoruz. Şükür. Yeah. I don't know if we earn a lot of money. I think it's possible to earn a really good living when you're rapping. But I think that really comes with understanding the business of music and not just rapping. There aren't too many rap artists that are just financially secure because they rap. It's hard to make money because most of a musician's money comes from the shows that they do and the people that they can touch with merchandise and things like that. So bu işi ilk yaptığım zamanlarda kimse bu işi yapmamı istemiyordu. Ailem, annem, babam, iş yerinde çalıştığım patronlarım, arkadaşlarım. Çünkü bu kötü bir şeydi. Rap müzik kötü bir şeydi o dönemlerde. En basitinden keş diyorlardı bize. Hani şu sokağın başındaki, köşe başındaki keşlerden mi bahsediyorsun diye söz ediyorlardı bizde ve bol pantolon giydiğimiz için yadırgıyorlardı. Ya soytarı ya da şaklaban derlerdi. Kavgalar ederdik. Bu tipleriniz ne diye. Ama şimdi hayranlar var dostum. Şu anda imza var, fotoğraflar var, para var. Anlıyor musun? Dostum, bu benim için Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor. I don't think they judge me. I mean, if it's a bad song, they might judge me. But
I think on a regular, the people around me are very supportive. And I think that where I come from, the people who have seen me chasing after my dream, have only, been inspired and, truly appreciate that I was able to chase my dreams and do the things that I'm doing. My grandmother doesn't like that I curse sometimes, my mother either, but I think at the end of the day, they're just happy that I'm happy. And as long as it's a good song, no judgment there. Bro, bence dünyada bu işi en iyi Amerika pazarlıyor. Ben Fransız ve Almanları takip ediyorum daha çok. Çünkü onları hissedebiliyorum. Son dönemlerde UK Drill dinliyorum. Bu tarza gerçekten düştüm diyebilirim çünkü karanlık bir yanı var beni çeken. Dark bir havası var UK Drill'in ve ritimleri tam benlik. Yani aralarında istediğim gibi flow yapabiliyorum dostum. İstediğim gibi akabiliyorum. O yüzden bu aralar favorim Almanya, Fransa ve İngiltere. I think that's hard to say because I think when you're talking about who's best, what's best, everybody has their opinion, right? I will say America is the originator. And I would say that the people that I'm around, I believe, are some of the best in the world. I won't say that we're the best. I'll leave that open to, interpretation. But I love where I am, and I think that the people that I know are some of the best in the world. Türkiye'de, Anadolu'da bu yıllardır var olan bir şey. Aşıklarımız var bizim. Bağlamalarıyla böyle diye çalıp atışırlar, anladın mı? Bir dörtlük bir söyler, bir o söyler, bir öbürü söyler. Bu bizim zaten kültürümüzde hep vardı. O yüzden yabancı değiliz yani buna. Atışma. Ben iyi disleşiyorum yani iyi rekabet ediyorum abi. Çünkü zaten bu işi yapıyorsan, yani bu işi iyi yaptığını iddia ediyorsan bunu yapmalısın. A diss is when you make fun of someone through music. Or you try to get an upper hand, like verbally. It's sparring, it's fighting, it's, trying to prove that you're better. Have I ever dissed somebody? I haven't, I don't think. I don't think I've ever had to diss anybody. It's never really come up. I'm normally pretty friendly with the rappers in my circle, so. Bu coğrafyanın hip hop'unu, bu coğrafyanın rap müziğini dünyaya tanıtmak istiyorum. Yani müziğim adına hayalim bu. Kendi adıma hayalim de gezegeni gezmek istiyorum dostum. Lanet olsun yani. Koca bir dünyada yaşıyoruz ve hepimiz göt kadar odaların içine tıkıldık. Artık bu dünyayı tanımak istiyorum, anladın mı? Gezmek istiyorum yani. Şelaleler, nehirler, ormanlar, ne bileyim. Kadınlar, içkiler, prolar, sigaralar. Hepsini istiyorum. I honestly just want to touch people with the music. I want people to hear my stories, connect with my stories, and feel like they belong or find themselves within the music that I create. I want to spread love and joy, and I want to spread love and joy, and I want to travel the world and meet new people that appreciate hip hop and appreciate my music, and Okay dostum, hemen. Hey yo, menzildesin. Yakal ya siper kazıp saklan, bir gün üstüne basarsan hike mayın gibi patlar. Hazır mısın? Bu yolda gidiş var da dönüş yok. El uzatma, ver kafanı, benim kabilemde barış yok. Neden? Herkes her sike karışır. Stüdyonda müzik yok senin. Fuck penisin çalışır. Hike Nemesis gazabı. Hike Shinobi. Hike 100 yılın kazası. Hike Çernobil. Benim coğrafyamda yağmur diye gökten iner kan. Ekmek yerine insan eti. Çekil çekişme çak rapi çivi çekiçle dön bana çevir. Çok içme vur beni çekip çelişme çök yere çömel çekirge al bunu sekiç. Çul bana müzik cebim boş kumbaram kan dolu al tamburunu siktir ol git ben kırmadan burnunu. I wonder what it's like to be free of the weight of the things that we can't afford. Check to check how we adore the life put in front of bright lights, like fine china on cloths over broken tables, meant to disguise the wobble. We stumble back and forth to apostles, trying to find God and what's right, but then you realize they don't give a fuck about you. Still growing up, bills don't care about your bout tools.
and life ain't come with no how to. We pushing buttons like back square, hit stick juke, better stack I run through you. I just hope I make it home like baseball do, and I hope they treat me good like them baseball dudes. Why they wanna stall my drive like race cars do? Shit.